Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz medikal egzersiz uzmanı Cem Demirok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Sizi tekrar görmek çok güzel. Sizleri de öyle, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz tekrar. Sizler de iyiyiz, sağ olun. Medikal egzersiz uzmanı deyince o zaman soralım. Medikal egzersiz neyi hedefler? Medikal egzersiz, kısa cevabı şöyle, kişilerin hayatını daha konforlu idame ettirebilmesini hedefler. Ama bunu şöyle açarsak daha anlamlı oluyor. Artık birçok sağlık sorununun tedavisi için birçok branşta egzersiz mutlaka tamamlayıcı, devam ettirici, sonuçlandırıcı bir tedavi yöntemi olarak öneriyorlar. O aralarda da kişinin ihtiyacına göre gerek ortopedik gerek işte dolaşım sorunlarını, belki obezite gibi sorunları mutlaka egzersizle tedavi etmek yoluna doğru bir gidiş var. Orada medikal egzersiz uzmanlarını diğer egzersiz uzmanlarına ayıran bir spesifik uzmanlığa ihtiyaç doğdu. 10 senedir, 15 senedir Amerika'nın öncülüğünde başlayan, Avrupa'da ve bizim ülkemizde de biraz geriden de olsa gelen bir medikal egzersiz alanı var. Biz de o işin uygulayıcısı konumundayız. Birçok hastalık tedavisine destek tedavisi gibi mi diyebiliriz? Evet, buna? tam olarak öyle özetlemek çok bir doğru olacak uzantısı sanırım. yani. Bir Onun uzantısı destek- kesinlikle, evet. bir tedavisi değil ama mutlaka bir parçası. Parçası, Evet. destekleyen bir parçası. Çok karşılanan bir şey var. Aslında pilatesten farkı ne? Ya da pilatesle aynı gruba koyabilir miyiz? Şöyle aslında bence pilates özelinde çok bunu sıklıkla söylüyoruz. 100 yılın en etkili metodu, antrenman metodu pilates. Çünkü çok fonksiyonel, çok esnetilebilir ve çok omurgası sağlam bir metot pilates. Medikal egzersiz pilatesi dışlayan, ona rakip veya ona benzeyen bir şey değil de daha çok kapsayan bir durum. Yani yogadan da biz besleniyoruz, bir takım EMS İçinde olan bir şey diyebiliriz o zaman. Evet, yani bir üst başlığı medikal egzersiz. Pilatesi kullanıyoruz, işte fonksiyon antrenmanı kullanıyoruz. Bazı hareket etmekte çok zorlanan insanları çok Daha basit geniş egzersiz, kapsamlı, fitness'i evet. kapsayabiliyoruz filan. Karıştırılan bir şey ama pilates gibi bir şey değil. Üst başlık diye özetleyelim. Peki egzersizlerinizde özel bir ekipman kullanıyor musunuz? Özel ekipman da kullanıyoruz egzersizlerimizde. Bu ekipman meselesi biraz kafa karıştırıcı. Biraz fazlaca, nasıl söyleyeyim, önem atfedilmiş bir şey ekipman. Çünkü mutlaka bir takım ekipmanlar işimizi kolaylaştırıyor. Ama ekipmanımız yoksa o zaman biz spor yapamayacağız'a gidiyor bu cümle. O yüzden çok kritik bir cevabı var bunun. Bazı durumlarda çok özel ekipmanlara ihtiyaç duyulabiliyor. Ama o ekipmana erişim yoksa, öyle bir ekipman yoksa o kişi egzersiz yapamayacak demek değil. Çok basit bir mat, bir iki yastık, teraband gibi çok ucuza da ulaşılabilecek bir takım ekipmanlarla da bu egzersizi uygulayabiliyorsunuz. Ama bazı özel durumlarda bizim işte yurt dışından getirdiğimiz bir takım özel ekipmanlar da var. Ama ekipmansız bu iş olmaz demek değil. Özel ekipmanlar mutlaka gerekli ama şart mı değil Ekipman diyebiliriz. süreci mi hızlandırıyor acaba? Ekipman Öyle bir süreci şey mi? hızlandırır, mutlaka hızlandırıyor ama bazen de sürecin hızlanmaması gerekiyor bazı durumlarda. Yani bir kişi bizim çok detaylı donattığımız bir stüdyoya geliyor ama orada biz ona mat egzersizi yaptırıyoruz. Çünkü onunla işi olmayabiliyor. Yani böyle bir sorunun cevabı bu ekipmandır demek, o işi satabilmek için çok gösterişli ekipmanlara ihtiyaç olabiliyor ama işte o biraz pazarlama stratejisi. O yüzden tüketicinin de mutlaka bilinçlenerek bu hizmeti alması gerektiğini düşünüyorum ben. Size kesin çok güzel dönüşler oluyordur ama medikal egzersizle ilgili hasta iyileştiğini nasıl anlar? Evet, bu yine iyileşme kavramıyla biraz şimdi ben uğraşacağım. İyileşme bir sürü zincirin halkası olan bir şeyin son halkası iyileşme ve biz o son halkada artık neredeyse dahil oluyoruz. Yani kişi diyelim beli ağrıyor, doktora gitti, belki ameliyat oldu olmadı, fizik tedavi oldu, kilo vermesi gerekti, beslenmeyi düzeltti, bir de egzersiz diye geldi. Şimdi en son bende artık eski hayatına dönmek üzere bize geliyor. O yüzden iyileşme bütün bir zincir. Ama bunu şöyle tanımlamak çok doğru olacak. Bir daha o kişinin o sorunu yaşamayacak kadar güçlü, kuvvetli ve sağlıklı olması haline ulaştığında, yani önleyici bir tedaviyi uygulayabiliyorsak o kişinin iyileştiğinden bahsedebiliyoruz. Yani egzersize de bağımsız olması lazım. Mutlaka medikal egzersiz hareketlerini yaptıkça iyiyse o kişi tam iyileşmiş değildir. Artık ona da ihtiyacı kalmaması lazım. Noktasında bir iyileşme var ama iyileşmek bütün bir süreci kapsayan bir şey. Peki medikal egzersiz kilo vermeye yardımcı mı? En sevdiğimiz sorulardan Belki biri. en çok merak edilen de diyebiliriz. Kesinlikle. Yani mutlaka yardımcı olur.
Ama şöyle bir durum var. Kişinin medikal gerekçesi kilo vermek üzerine ise biz ona her şeyden önce kilo verdiriyoruz. Yani az önceki örnekten gidelim. Belinde bir sorun var ve kişinin 15-20 kilo vermesi önerildi doktor ve diyetisyen tarafından. Önce kilo verdirmeye çalışıyoruz ona mutlaka. Ama o kişinin belinde sorun var ve fazla kilosu yoksa, o kişinin son 2-3 kalan kilosuyla uğraşmaktansa biz onu kuvvetlendiriyoruz. Yani kilo verme, o estetik görünüm kaygısını ikinci plana itiyoruz. Ama mutlaka hiç çalışmayan kasları kuvvetlendirdiğimizde, egzersiz yaptırdığımızda bunun bir kalori yakma, bir takım yağlardan kurtulmak gibi kilo verme durumu oluyor. Ama biz hani gel hem belindeki ağrı geçecek hem kilo verdireceğiz gibi bir cümle kurarsak o zaman pek idealist davranmamış oluruz. Onu da altını çizmek lazım. Bu medikal egzersiz hizmetini nasıl ve nereden alabiliriz? Nasıl, nereden alabiliriz? Hastanelerin, birçok özel hastanenin böyle birimleri var. Bir de işte bazı pilates stüdyolarında medikal egzersiz uzmanları çalışıyor. Oralardan internet üzerinden onlara ulaşabilirsiniz. Bu işi online olarak da sıklıkla onu soracaktım aslında başlıyor. yani. Hani bir yere gitmeden online alma şansımız olabilecek mi? Var. Yani şöyle var. Tabii ki yani her türlü branşta temas etmek çok daha avantajlı. Ama bazı durumlarda şu iki yola çıkıyor. Ya ben alamayacağım, gidemiyorum çünkü. Ya da işte gidebildiğim için alacağım gibi. Bu durumda ara form olarak online dersler çok sıklıkla pandemi sonrası artık çok arttı. Bizim yurt dışından çok fazla üyelerimiz var mesela. Orada Avrupa'daki sağlık sistemi daha hantal ilerlediği için buradan doğrudan hızlandırıp tamam işte Almanya'da yaşıyor bir kişi ama biz onunla online temas kurabiliyoruz. Kaç seans alıyoruz genelde? Yine bu da çok görece ama benim hani bu alt limitim bunda bir 20 seans görmek lazım. Ama gitmiştir bir hastanede 15 seans fizik tedavi almıştır. Son aşamasında... Kaç günde bir olur? Yani yine haftada minimum 2 bunun kağıt üstünde yazan cevabı ama bazen kişiye göre diyelim ileri bir yaşta işte kalp sorunu var vesaire haftada bir bile zor oluyor bazen 10 günde bir oluyor. Yani ama ortada haftada 2, haftada 3 ideali bu optimumda. Peki sizden hizmet alanlar daha çok kaç yaşlarında oluyor? Ne tür bir hayat yaşıyorlar? Medikal egzersizden beklentileri neler oluyor? Şöyle oluyor, kişiler bence, bu benim görüşüm yani bilimsel bir dayanağım yok, tecrübelerimden özetleyeceğim. Üniversiteden çıktıktan sonraki çalışma hayatı genelde oturarak, durarak yani aslında vücudumuzun ihtiyacının tam dışında sabit durarak hareket etmek için var olan vücut. O yüzden iş hayatına başladığı andan itibaren 24-25 yaşla üst yaş artık çok genişti. O yaştan itibaren oturarak çalışmak zorunda kalan kişilerin kronikleşmiş sorunları oluyor. Ve bizim üye portföyümüz genelde orada sırtı ağrıyor, beli ağrıyor, dizi ağrıyor ama bunun yaşam şekliyle bir bağını henüz kuramamış oluyor. Benim niye belim ağrıyor diyor. İşte çok oturduğum için falan gibi bir takım şeyler oluyor. Genelde oturarak çalışan 25 yaş üstü insanlar geliyor ama tabii ki daha genç gelmek isteyenler de, faydalanmak isteyenler daha de olur. Daha çok işte hareketsiz, günlük egzersizde harekete geçiremediğimiz kasları... Evet, kesinlikle öyle. Onların bir noktada onlar birikir. Evet. Bir yerde bir patlak verir. Tam da bu sebeple hareketsiz hayatın yarattığı kötü koşullar sebebiyle oluyor. Evet. Peki biz sizden medikal egzersiz hizmeti aldık. Seanslarımıza da geliyoruz. Bir ev ödevi var mı? Hani yürüyüş yapın, koşun ya da şunu yapın, bunu yapın diye. Var, mutlaka var. Egzersizin benim şahsi kanaatim yine kişiye göre değişmekle birlikte ortasından sonraya doğru veriyoruz biz onu. Çünkü orada siz geldiğinizde ben size bir takım hareketler yaptırırken onların mantığını da size anlatıyorum ki sizin kendi vücudunuz üzerindeki kontrolünüz artsın. Kontrolünüz arttığını gördükten sonra size ev ödevi verebilir. Diğer türlü henüz o kadar kontrol edemezken ev ödevi yaparken bizim düzelttiğimiz şeyi evde geri de götürebilirsiniz. Onun bir zamanlaması var Yani ama ilk mutlaka başta biz koşma ya da yürüme ya da egzersiz bir şeyler önermiyoruz. Ortasından yani, sonraki evet, kısmı. ortasından sonrayı ben öneriyorum çünkü o istekle kişi birden ya ben çok yürümüşüm, işte yokuş çıktım, bir de markete uğradım gelirken işte yağ taşıdım, belim ağrıyor diyor. Olmuyor. O zaman geri gitmiş oluyoruz. Bunları önlemek çok kolay değil. O yüzden mümkün olunca temas kurup. O yüzden de haftalık ders sayısını arttırıyoruz o tarz istekli insanlarda. Sen 4 gün yapalım, biraz daha hızlan, kontrolün artsın, sonra işte yürüyüşle vesaireyle, yüzmeyle tamamlayabilirsin diyoruz. Peki az önce hareketsiz insanlardan bahsettik ama peki bunun dışında profesyonel sporculara da önerir misiniz medikal egzersizi?
Önericim tabii profesyonel sporcu olduğunuzda iş bambaşka bir şey oluyor. Vücudunuzun her kasını maksimum seviyede kullanmak gibi bir durum var orada. O da çok hani doğrudan sağlıklı bir şey değil ama özellikle off sezon denilen, sezon öncesi, sezon hazırlık zamanlarında profesyonel sporcuların taşıdığı potansiyel sakatlık riskleri bilinir. Oraya yönelik yine aynı yerden önleyici bir takım egzersizler. Yani bir sporcunun medikal egzersize tanışması için sakatlanmayı beklemesi onun sporculuk hayatının artık çok büyük riske atması demek olur. O yüzden potansiyel riski önleyebilmek adına medikal egzersizle bir teması var. Diğer bireylerden farklı. Sizin beliniz ağrımadan gelmezsiniz ama o kişi belinin ağrıyacağından şüpheleniyorsa hemen medikal egzersiz tanışması lazım ki onu önleyebilsin. Böyle bir fark var arada. Peki bir şey soracağım. Bu medikal egzersizleri biz her zaman yapabiliyor muyuz? Herhangi bir mevsim var mı? Ya mutlaka her zaman yapabilirsiniz. Tabii egzersizin doğasında insanlar bahar aylarında falan daha böyle bir dışa dönük olurlar. Öyle bir farklılık var. Ama genelde bizim medikal egzersiz klasik spordan şöyle farklı. Pek mutlu insan olmuyor orada. Ağrılarından kurtulmak için sırtım ağrıyor gibi geliyor. O yüzden de mevsim değişkenlerinden bağımsız olarak kişinin ihtiyacı bir an önce o acıdan kurtulmak için biraz da somurtkanca başladığı bir dönem. O yüzden diğer spor metotlarına göre bizim işleyişimiz çok farklı. Yani bizim bir sezonumuz yok bunun için. Diğer sporlar Mart'ta falan bir heyecanlanır böyle bir Ağustos'a kadar. Sonra sönümlenir. Bizde yaz kış hepsi devam ediyor. Peki medikal egzersizi uygun görmediğiniz kişiler olabiliyor mu? Yani egzersiz istiyor ama siz yapmıyorsunuz. Yani şartlar değil. Hani belli bir şartlarınız var mıdır bu uygunluk için? Çok bence aydınlatıcı bir soru. 2 tane var. Bir, artık gerekli değil. Ve sen sıradan bir spor yapabilirsin. Bize ihtiyacın yok var. Bu iyi. Bir de o kişinin doktora gitmekten önce medikal egzersiz uzmanına geldiği durumlar var. Yani omzunu kaldıramıyor. 40 dereceye kadar açabiliyor. Şimdi bir şeyler yapalım da rahatlasın. Yok hayır, sen önce doktora git, bir teşhisini al, bir bakalım. Altta yatan sebep. Evet, neyi tedavi edeceğimizi bilelim. Teşhis koyamam ben. Hatta yani bir ortopedist dışında bir doktora teşhis koyamayacak kadar spesifik bir sorun olduğunda mutlaka oraya gönderiyoruz. Böyle bir durum var. Yani hem benim mesleki sınırlarımı belirleyen bir soru bu, hem de kişilerin medikal egzersizden beklentilerini aydınlatacak bir soru. O sebepten 2 türlü cevap verebilirim orada. Bir şey merak ediyorum. Aslında toplamak adına soruyorum. İzleyenleri de merak ediyor. Medikal egzersiz için neden size gelsinler? Aslında bunu bir toplama şansımız var mı? Hani şöyle Tabii. özetleyebilir miyiz? İşte sırt ağrıları için, bacak ağrıları için böyle bir küçük toparlarsak çok mutlu olurum. Tabii ki. Şöyle, spor insanın günlük konforunu, vücudundan aldığı potansiyeli arttıran bir durum. Bu yüzden herkes sporla tanıştığında spora devam edebiliyor. Medikal egzersizin gerekliliği sporun genel tanımının dışında o kişinin spesifik ağrısından kurtulmakla ilişkili bir durum. Niye medikal egzersize gelmeli o kişi? Çünkü eğer medikal egzersiz yapmadığında iyileşemeyeceği bir sorunu varsa biz onu çağırıyoruz. Bunlar nedir? Hani bu soyut durumun somut karşılığı nedir? Bilgisayar başında 4 saat durduktan sonra benim boynum ağrıyor diyen bir insanın mutlaka bir medikal egzersiz uzmanıyla tanışması lazım. Ben merdiven inerken dizlerim ağrıyor, tuvalete otururken bu ara çok ağrıyor diyen bir insanın bir görüş alması lazım. Veya ben işte yüzmeye gittim, omuzlarım çok ağrıyor, yapamıyorum. Yani çok temel becerileri yapamıyor olmak normal değil. Böyle bir durumda keşfediyorsanız mutlaka medikal egzersiz uzmanıyla görüşmeniz lazım ki belki biz doktora yönlendireceğiz, belki egzersize yönlendireceğiz gibi. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Sağ olun, teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz medikal egzersiz uzmanı Cem Demirok'tu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.